Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık keki ve harika lezzetiyle nefis bir borcam pastası tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak borcamımı yağlamakla başlıyorum. 28 santim ölçüsünde kare borcam kullanıyorum. Borcamın her yerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Şimdi yağladığım borcamı kenara alıyorum ve hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Yumurta ve şekeri iyice çırpalım ki kekimiz yumuşacık ve kabarık bir kek olsun. Bu kek yapmanın en önemli püf noktasıdır. Bunu her kek tarifimde özellikle belirtiyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırparak hazırladım ve istediğim kıvama ulaştım. Gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Bu aşamadan sonra içerisine ilk olarak sıvı malzemeleri ekliyorum. Daha sonra kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. Karışıma ilk olarak 1 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı unu içerisine ekliyorum. Sizlere tavsiyem bu aşamada 1,5 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Normal kek harcından biraz daha akışkan olması gerekiyor. Unun tamamını ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Kek harcı için gerekli tüm malzemeleri çırpma kabına aldım ve güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçülerle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra mikseri artık içerisinden çıkartıyorum ve spatula ile çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırıyorum. Aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kek harcının kıvamını görüyorsunuz. Oldukça akışkan. Biraz önce de belirttiğim gibi normal kek harcından biraz daha akışkan olması gerekiyor. Hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım borcama aktarıyorum.
Kek harcının tamamını borcama aktardıktan sonra kenarlarını da eşitliyorum. Ve de önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak kekimi pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen keki fırından çıkartıyorum. Keki fırından çıkarttıktan sonra 2-3 dakika boyunca bekletiyoruz. O süre zarfında üzerine dökeceğimiz sosu hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı soğuk sütün içerisine 3 yemek kaşığı şekeri ekledim ve güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri eritiyorum. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım ve artık sosum hazır. İlk sıcaklığı giden kekin üzerine soğuk sütü döküyorum. Kekimizin kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki sütü kolaylıkla çekiyor. Şimdi diğer yandan üzerine dökeceğimiz kremalı sosumuzu hazırlıyoruz. Genişçe bir kabın içerisine 2 paket çiğ kremayı alıyorum. Daha sonra içerisine 1 paket toz krem şanti ekliyorum. Sonrasında da mikserin yüksek devrinde katılaşıp kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Bu arada ben kremayı çok fazla çırpmadım çünkü biraz yumuşak olmasını istedim. Daha sert bir krema istiyorsanız çırpmaya devam edin lütfen. Yeteri kadar çırptığım kremam artık hazır. Hazırladığım kremadan çok az kekin üzerine alıyorum. Ve de spatula yardımıyla her yerine yayıyorum. Bu işlemi yapmamın nedeni üzerine çikolata koyacağım ve çikolatanın keki güzelce tutması ve yapışması. İnce bir tabaka halinde kremayı kekin üzerine yaydım. Tarifim için 200 gram sütlü çikolata kullandım. Robottan geçirerek hazırladıktan sonra üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla çikolatayı kekin üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Diğer kalan kremayı da sıkma torbasına alıyorum. Üzerinin kusursuz bir şekilde bembeyaz görünmesi için kremayı sıkma torbasıyla sıkacağım. Bu sayede daha eşit yayılmasını sağlıyoruz. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kremanın tamamını kekin üzerine aldıktan sonra spatula yardımıyla eşit bir şekilde yayıyorum. Kremayı kekin üzerine güzelce yaydım. Sonrasında tırtıklı aparatla üzerine şekil veriyorum. En sonda üzerine kakao serpiyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Pastayı hazırladıktan sonra dilerseniz dinlendirin, dilerseniz hemen servis edin. Ben gün ışığını kaçırmamak için hemen servis ediyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Pastayı keserken her kesme işleminde lütfen peçete yardımıyla silin, tertemiz bir kesim elde edin. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle pastam artık servis için hazır.
Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hem keki hem de kreması yumuşacık oldu ve de gerçekten çok lezzetli. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.